What's Sporty Spice up to? Who? Sporty fucking Spice. What's she up to? I don't know. Exactly. How about Posh? You know what she's doing? I don't understand. And Baby, you know what she's doing? They'll all make your ears bleed. You see, when they're apart, they're absolute fucking rubbish. But you put them together, they're the goddamn fucking Spice Girls. Merhaba dostlar, bugün size gelmiş geçmiş dünyanın en büyük kız grubunun hikayesini anlatacağım. Bu hikayede grubun gerçekten nasıl ve ne amaçla kurulduğu, neden dağıldığı anlatılacaktır. Yaşı 30 üzeri olanların şimdiden heyecanlandığını biliyorum. Belki Z kuşağı bu efsane grubu tanımıyor olabilir. Ama başka grupların peşlerinde koşsalar da neyin peşinde koştuklarını anlamaları için evvela Spice Girls'ü tanımaları gerekiyor söyleyeyim. Ne demek istediğimi video sonunda anlayacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi gelelim Spice Girls yani Baharat Kızlar isimli grubu tanıtmaya. Üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan bu İngiliz müzik grubu 5 kişiden oluşmaktadır. Grubun ortaya çıkışı akıllı birkaç kişinin biz bu insanların paralarını nasıl cebe indiririz diye düşünmesinin ardından 1994 yılında gerçekleşmiştir. Bu amaçla kurulan şirket 1994 yılında bir İngiliz gazetesine müzik grubu kurulacaktır şeklinde ilan vermiştir. İlanın detaylarında sesiniz iyi olması gerekmez, kendine güvenen her bayan başvurabilir denilmiştir. Verilen bu ilan sonucu başvuran yüzlerce genç kız arasından 5 kişi seçilecek ve ortak hedef için çalışacaktır. Bu kapsamda şanslı 5 kişi seçilir ve hemen Londra'da kendilerine tutulan bir evde eğitime başlarlar. Onlara sonsuz bir inançla bağlı olan menajerleri Simon Fowler'ın desteğiyle çeşitli anlaşmaların ardından dans dersleri, şan dersleri, imaj derken tam anlamıyla bir gecede yıldız oluverirler. Daha kızlar ortada yokken proje üzerinde kurulan Spice Girls böylece vücuda gelir ve piyasayı sallamaya hazırlanır. Ama ondan önce Spice Girls kızlarını biraz daha yakından tanıyalım derim. Bakın bu önemli bir konu. Çünkü bu grubun zamanında küçük ve ergen tüm kız çocukları kendilerini bu 5 grup elemanıyla özdeştirirlerdi. Hatta iş o kadar alevli bir hal alırdı ki arkadaşlıklar bozulurdu. Biri çıkar, hayır ben Emma olacağım, ben sarışınım sen esmersin derdi. Diğeri bu yüzden onu yolardı. Böyle kız arkadaş grupları arasında husumet çıkar, kan gövdeyi götürürdü. Bu yüzden üyeleri iyi tanımak Spice Girls'ü tanımaktan daha önemlidir diyebilirim. Evet, ilk üyemiz Geri Halliwell. 1972 doğumuyla kızlar arasındaki en büyük ve en tecrübeli üyeydi. Takma adı Kızıl Baharat'tı. Kızıl saçlarıyla Madonna ve Wonder Woman karışımı ilginç kostümleriyle gruptaki en ilgi çeken baharattı. Ama Geri gruba aslında göğüsleri için seçilmişti. Kızıl saçları da ateşli görüntüsü bakımından bu durumun artısıydı. Biri grupta bu yönden öne çıkmalıydı. Hem erkekleri tahrik etmeliydi hem de büyüdüğünde böyle olmak isteyen henüz ergenliğe yeni girmiş kız çocukları için bir model olmalıydı. Serpilmek ile eş anlamlıydı. Ancak kız arkadaş gruplarında geri olmak maalesef ergenliğe akranlarına göre daha erken giren kızlara kalıyordu. İkinci üyemiz Melanie Chisholm. 1974 doğumlu sportif baharattı. Kaslı ve enerjik, kısa ismiyle Mel C, başlarda en sessiz, sakin baharat kızdı. Sürekli bakkala ekmek almaya gider gibi eşofmanla gezerdi. Mel C, İngiliz sarayına bile eşofmanla gitmişti. Çünkü onun misyonu buydu. En büyük hobisi uçan tekme, takla falan atmaktı. Her klipte donunun arasını yırtma uğruna uçan tekme atardı. Kız arkadaş grubunda, teneffüslerde voleybol oynamaktan hoşlanan her kız Mel C olabilirdi. Diğer kızlara nazaran tip olarak en kolay olunabilen kız olduğu için etkisiz eleman gibi bir şeydi. Ve kimse Mel C olmak ya da olmamak için kavga etmezdi. Üçüncü üyemiz ise Victoria Beckham. Kızlık soyismi Adams olan 1974 doğumlu havalı baharat. O grubun en şık ve havalısıydı. Vokal kabiliyeti en az olan baharattı. Ama tüm Spice kızları gibi başarılı bir dansçıydı. 1997'de nişanlandığı David Beckham ile 1999'da evlendi ve onunla birlikte dünyanın en ünlü çiftleri arasına girdi.
Victoria başta gruptaki en ezik kızdı. Genellikle kliplerde görürsünüz hep arka sıralarda bırakılırdı. Hiçbir şarkıyı ona doğru düzgün söyletmezlerdi. Ama en zengin ve en ünlü kocayı kapmasıyla en tanınan baharat kız oldu. Soğuk görüntüsüyle gotik bir havada estirirdi. Kız arkadaş gruplarında bunun gibi zayıf, güzel, soğuk bir kız varsa o Victoria olurdu. Dördüncü üyemiz ise Melanie Brown. Grubun siyahi elemanı olan kısaca Mel B, baharatlar arasındaki en vahşi görünendi. Leopar desenli giysileri, kabarık saçları ve platform ayakkabılarıyla 1990'larda 1970'ler modasını geri getirmişti. En iyi dans eden Spice'ti. Ancak Mel B ile ilgili olarak çocukların kafaları karışıktı. Mesela ülkemizdeki kız arkadaş gruplarında kimse Mel B olmak istemezdi. Mel B çocuk kafasıyla olsa gerek çirkin görenler vardı. O yüzden hep grupta en esmer olan kıza sen Mel B ol denirdi. Ama o da bunu istemezdi. Sonra gene kavga çıkardı. Neredeyse Mel B olmak hakaretti. Beşinci ve son üyemiz Emma Bunton. 1976 doğumlu olan Emma grubun en küçük üyesiydi. Takma adı Bebek Baharat'tı. Gruba en son katılan ve en genç üyeydi. Özellikle çocukların favori baharatıydı. Çocukken aldığı eğitim sayesinde danstaki becerisi ve yumuşak sesiyle Spice Girls şarkılarına renk katan önemli bir eleman oldu. Emma grubun en tatlı, en munis, en evlenecek, anneye gelin götürülecek yahut da parası gasp edilecek kızıydı. Sesiyle olmasa da Türkiye'de en çok o tuttu. Çünkü sarışındı ve Türkiye'de sarışın olmak her zaman geçer akçeydi. Evet, üyelerimizi de tanıdığımıza göre Spice Girls'ün yükseliş hikayesine geçebiliriz. Spice Girls ilk olarak 1996 yazında Wannabe 45'li ile ortaya çıktığında bomba gibi patlamıştı. Eleştirmenler grubun bu beklenmedik başarısını hitap ettikleri kitlenin yaş ortalamasının oldukça küçük olmasına bağlamıştı. Ama Kraliçe Elizabeth bile bir Spice Girls hayranı olduğunu itiraf edince eleştirmenler sustu. Kraliyet onları o kadar seviyordu ki grup üyelerinden birinin Prens Charles'ın kıçına çimdik atmasını bile hoş karşılamışlardı. İngiliz kraliyetinin desteğini alan grup çıkış yaptıkları kliplerinde İngiliz sarayını basmaları grubu daha da popüler hale getirdi. Baharat kızların şöhreti böyle dalga dalga tüm dünyaya yayılırken Wannabe 37 ülkede liste başı oldu ve 1996'nın adeta marşı haline geldi. İlk albümleri 25 milyon satmıştı. Grup daha sonraki şarkıları ile de 90'lı yıllarda en çok bir numarada kalan isimler arasına girdiler. Spice Girls bu başarılarda 90'lı yılların genç pop kültürünü Amerika'daki rakiplerini geçerek şekillendirdi. Hatta etkisi için İngilizlerin Amerika kıtasını 90'lı yıllardaki ikinci işgali olarak tanımlayanlar olmuştu. Time dergisi grubu İngiltere'nin en çok tanınan yüzü olarak tanımlamıştı. Spice Girls bu başarılarını devam ettirerek dünya çapında 90 milyon albüm satmış ve pek çok ödülün de sahibi olmuştu. Çok kısa bir sürede kırılmadık rekor bırakmayan Spice Girls, TV programlarının, gazete ve dergilerin vazgeçilmez konu mankenleri oldu. Bu sırada başlattıkları görkemli dünya turnesi Spice Girls'ün dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranına seslenmesini sağladı. 100'ün üzerinde konser içeren turne İstanbul'da başlamıştı. Grup öyle bir fenomen yarattı ki Spice Girls'ün başarısını ağızlarının suları akarak izleyen dünyanın diğer paragöz plak şirketi sahipleri girl band formatında yeni kızları müzik arenasına sürmeye başladı. Türkiye'de de bu akımı takip eden şirketler oldu. Marmelat kızlar, çıtır kızlar, cıvık cıvık şeyler ortaya çıktı. Ardından birkaç iyi adam da geldi ama neyse ki hepsi kayboldu. Çünkü hiçbiri Spice Girls gibi titizlikle yürütülen bir proje değildi. Bu bakımdan taklitler sadece asıllarını yüceltmişti. Ancak her şey gibi bunun da bir sonu vardı. Geri Halliwell Mayıs ayında Spice Girls'ten ayrılmasının ardından grup üyeleri Şubat 2001'de yollarını ayırdı. Ancak hiçbir zaman dağıldıklarını resmi olarak açıklamadı. Geçen zaman ardından Baharat Kızlar 2005 yılında güya sadece hayranlarına teşekkür etmek için bir turne hazırladıklarını belirttiler. Geri dönüş turnesi için bir günde 1 milyondan fazla insan bilet başvurusunda bulundu. Tur biletleri 38 saniyede satılarak bitti. Böylece Spice Girls bir kez daha Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ama turne sonu tekrar yollarını ayırdılar. Haklarında çıkan kavgalılar, geçinemiyorlar söylentilerine web sitelerinden öyle bir şey yok, bu kadarı yeterliydi mesajıyla cevap verdiler. Bu cevap hayranlarını tatmin etmese de başka pek çok dedikodu sağda solda geçse de aslında cevapları hakikatin ta kendisiydi. Zaten kızlar başta anlattığımız gibi
Grubu müziği çok sevdiklerinden kurmamışlardı. Çoğunun başta müzikal bir eğitimi de yoktu. Kendileri için ölüp biten, iradelerini onların doğrularına, tercihlerine bırakan, fanlarını mutlu etmek sadece amaca giden yolda onlar için araçtı. Zamanla pazarlama harikasına dönüşen grup nihayetinde yan sektörlerini ortaya çıkarmış, tükettirmişti. Hayranların büyük ilgisini çeken oyuncak bebekleri, tişörtleri, çantaları, şekerleri, deodorantları vesaire. Spice Girls fenomeninin yansıdığı eşyalar bütün pazarlara sürülmüştü. Bu bakımdan Spice Girls'ün esas başarısının kaynağı tişörtlerinden grup üyelerinin bebeklerine kadar çok geniş bir ürünün yelpazesini pazarlama becerileriydi. Jerry'nin Birleşik Krallık bayrağı desenli ikonik elbisesi, Spice World filmi gibi pek çok örnek bu kampanyanın uzantılarıydı. Paralar azalınca tekrar gelen 2007-2008 ile 2019 yıllarındaki birleşme turneleri de bu gibi karlı işlerdendi. Özetle Simon Fowler'ın hamiliği ve menajerliğinde grup zamanın en başarılı pazarlama ürünlerinden biri olmuştu. Daha Mayıs 1998'de kazançları 1 milyar dolara yakındı. Müzik piyasasına girl power yani kadın gücü gibi uyduruk bir mottoyla sürülseler de pazarlama adına kızlar ticari bir meta olarak kullanılmıştı. Onlar bir taraftan süper kahramanlardı, bir taraftan da zamanla seks ikonaları haline gelmişlerdi. Grubun aslında önemli kitlesi 8-12 yaşlarında kızlardı. Bu yaştaki kızlar bu dünyaca ünlü grup üyelerine taptırılmıştı. Müzik şirketinin ve menajerinin isabetli tahminleri ve stratejileriyle hedef kitle olarak seçilen kız çocukları ve genç abazan kesim ilk önce kolay akılda kalan melodilerle etki altına alınmışlardı. Asıl iş ise sonrasına gelmekteydi. Artık her çocuk kendine bir favori baharat kız seçip onun yan ürünlerine koşturmalıydı. Mesela cool mu olmak istiyorsun? Al sana idolün Victoria ama önce onun gibi olmak için parfümünü al. Sporla mı alakan var? Al sana Melsi ama önce ayakkabısını giy gibi. Böylece kızlar kendilerine onları örnek almış duvarlarına boy boy posterlerini asmışlardı. Ardından tişörtler, kitaplar, türlü türlü eşya satın almalar geliyordu. Kim daha çok seviyorsa, daha çok baharat kız ise o daha çok ürün almalıydı. Bu yolda deodorantlar dönemin ergen kızları tarafından kapış kapış satın alınırken Spice Girls lollipopları ellerde dolaşmaktaydı. Spice Girls ayakkabıları da ünlü spor mağazalarından alınmalıydı. Posterler, dergiler bu iş böyle dallanıp gitti. Bu bakımdan keriz avı hasat iyi olmuştu. Tabii bu karlı projeden herkes torununun torununa yetecek kadar para kazandıktan sonra proje bitirilmiş, hayal sona ermişti. Başarılı, akıllıca ve titizlikle sürdürülen bu proje üniversitelerde pazarlama konusunda ders olarak anlatılmaktadır. Etkisi öyle derin olmuştur ki hala Spice Girls dinlenen evler vardır ve kendinden sonra dönüşülen her türlü projeye ilham kaynağı olmuştur. Bugün gençlerin hayranlıkla takip ettikleri K-pop projeleri de Spice Girls'ün kalitesiz tezahürleridir. Ancak daha tehlikelidir. Çünkü eskiden Spice Girls ile gençlerin parasına talip olanlar artık BTS ve Blackpink gibi gruplarla gençlerin ruhuna, hayat görüşüne hatta cinsel tercihlerine hakim olmaya çalışmaktadırlar. Zamanla bu gruplar ile ilgili videolarımız da yayınlanacaktır. Haberdar olmak isteyenler şimdiden kanalımıza abone olabilirler. O vakte kadar dikkatli olmanız temennisiyle. Hoşça kalın.